Çünkü yapmazsanız aklınızda şu soru işareti her zaman kalacaktır. Keşke yapsa mıydık, keşke denese miydik? Tepeme atıp Ali'ye gideceksin buralardan dedikten sonra masraflı bir süreçti yani bizim için aslında. Çok moralimiz bozuldu. Aynı yıl ben özel sektörden ayrılma kararı aldım. İspanya yolculuğumuzun ufak bir noktası da burada başlamış oldu. Bizim için süreç mükemmel mi ilerliyor? Peki İspanya'ya hangi vize türüyle geldiğimizden bahsetmek ister misin? İspanya'ya taşınmaya nasıl karar verdik? Süreç nasıl başladı? Peki bugün olsa aynı kararı verir miydin? Bize hangi üniversitede okuduğun ve mesleğinle ilgili biraz bilgi verir misin? Hola, herkese merhaba. Ben Müşra, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yaklaşık bir yıldır hem gezi videoları hem de İspanya ile ilgili içerikler üretiyorum. Ama kendimden ve İspanya'ya geliş sürecimizden hiç bahsetmedim. Sizler de bu konuyla ilgili bana çok fazla soru soruyorsunuz. Hangi vize tipiyle geldik? Nasıl cesaret ettik? Ve bu yolda neler yaşadık? Zorlukları ve kolaylıkları nelerdi? Pişman mıyız? Şu anda hayatımız nasıl geçiyor? Bununla ilgili bir seri yapmaya karar verdim. Aslında bu göç hikayem serisi olacak. Kanalımda ayrı bir bölümde bunu yayınlayacağım. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı takip ederseniz bu seriye de ulaşmış olursunuz. Bildirimleri açarsınız da tüm videolarımdan rahatça haberdar olabilirsiniz. Birçoğunuzun yeni bir ülkede yaşamaya başlamakla ilgili kafasında çok fazla soru işareti olduğunu biliyorum. Çünkü biz bu yola çıkarken biz de aynı şekildeydik. Çalışanlarınız varsa, aileyle göç etmek istiyorsunuz, çocuğunuz varsa ya da öğrenciyseniz bazen cesarete ihtiyacınız olabiliyor. Ben de bu yolda hem yaşadığım zorluklarla hem de çok güzel olaylarla olabildiğince sizlere cesaret vermek ve bu süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki uzun zamandır içinizde bizi takip edenler varsa bu yola eşimle çıktığımı, eşim Ali ile birlikte İspanya'da yaşadığımı ve bu süreçleri birlikte yaşadığımızı zaten biliyordur. Diğer videolarımızda zaten Ali de kendisi de var. Bu videoda ben olacağım ama arkadan dış ses olarak Ali bana sorular soracak ve bu şekilde soru cevap olarak ilerleyeceğiz. O zaman haydi videomuza başlayalım. Kamerayı elime aldım. Hem yürüyelim hem sohbet edelim istiyorum bu videoda. Ali hadi hazırsan başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. İlk sorumla başlıyorum Büşra. Başla. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Ben Bolu Mengenliyim arkadaşlar. Bolu'nun Mengen ilçesinde büyüdüğüm için sokakta büyüyebilmiş, toprakla oynayabilmiş, doğada vakit geçirebilmiş şanslı nesillerden bir tanesiyim. Esnaf anne ve babanın bir kızıyım, bir de abim var. Biliyorsunuz Bolu Mengen aşçılar diyarı. Bolu Mengen'in aşçılar diyarına başlayan serüvenim lise yıllarında Ankara'ya, oradan da üniversite çağlarında İzmir'e gitti. Çocukluk yıllarında resme merakım vardı ama çocukken tabii ki hobi şeklindeydi bu merak. Lise yıllarında üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlanabilmek adına bir kursa başladım. Detaylı bir resim eğitimi aldım ve üniversite sınavlarına girdim. O zaman şimdi bize hangi üniversitede okuduğun ve mesleğinle ilgili biraz bilgi verir misin? Tabii ki. Ben 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı mezunuyum arkadaşlar. Mesleğim bu. Çok sevdiğim bir bölümdü. Zaten matematiğe vesaire maalesef yeteneği olan bir insan değilim. Çocukken bununla çok uğraşsa da aile. Bazen olmayınca olmuyor. İyi ki resme yönlenmişim ve iyi ki Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumuşum. Aslında maddi zorluklar çekerek biraz üniversite hayatını yaşadım ama çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Başarılı bir üniversite hayatım vardı. Üniversite boyunca çeşitli yarışmalara katıldım, defileler yaptım. Ailemden uzaktaydım, ev arkadaşlarım vardı birçok öğrenci gibi. Oradan sonra da iş hayatına başladım zaten mezun olduktan sonra. Yaklaşık 15 yıl İzmir'de yaşadım. İzmir bence çok güzel şehirlerden birisi üniversite hayatı yaşamak için. İzmir'den gitmek istemediğim için de iş hayatına orada başladım. Peki eşinle yani benimle nasıl tanıştın? Seninle nasıl tanıştık? Ben üniversiteden sonra iş hayatına başladım. Bir tekstil firmasında tasarım bölümünde moda tasarımcısı olarak işe başladım. Ali'den de biraz bahsedeyim. Ali de tekstil mühendisi ve o da benimle aynı dönemlerde başlamış. Pazarlama bölümünde çalışıyordu. Yani ben tasarlıyordum, Ali pazarlıyordu diyebiliriz. Biraz komik oldu ama. Belki bilmeyenleriniz olabilir. Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius,
Lefties, bunlar Inditex grubu oluyor ve bu grupların hepsi, yani bu markaların hepsi aslında İspanya markaları. Dolayısıyla ikimiz de İspanya markalarıyla çalışıyorduk. Aslında İspanya yolculuğumuzun ufak bir noktası da burada başlamış oldu. Peki İspanya'ya daha önce seyahat ettin mi? Evet, İspanya'ya Ali ile birlikte daha önce seyahat ettik ve 5 şehir gezdik. Bir hafta falan kalmıştık sanırım. İlk İspanya ile tanışmam böyle oldu. Aslında İspanya ile çalışıyordum ama ben iş için İspanya'ya seyahat etmemiştim. Ali sık sık İspanya'ya seyahat ediyordu. Dolayısıyla İspanya'yı biraz tanıyordu. İspanya seyahatimizde Sevilla şehrinde Ali bana evlenme teklifi etti. Aslında yol bizi yavaş yavaş İspanya'ya götürüyormuş ve biz farkında değilmişiz. Tabii ki evlenme teklifimizle bunun bir alakası yok ama yol bir şekilde getiriyormuş, yani onu söyleyebilirim. Peki yaptığımız o seyahatte İspanya'ya taşınacağımızı hissetmiş miydin? Öncelikle şunu söyleyeyim, ben daha önce iş seyahatim için Fransa'ya ve Hollanda'ya gitmiştim. Yunanistan'ı ve İspanya'yı ziyaret etme fırsatım da oldu. Hepsi benim için çok güzel çünkü ben şehirleri olduğu gibi, yani kendi haliyle gezmeyi seven ve olduğu gibi kabul eden bir insan olduğum için beğenmedim, hissetmedim, iyi hissetmedim diyebileceğim bir şehir yok. Ama İspanya'da beni farklı hissettiren bir nokta var. Birincisi, İspanya ikimiz için zaten anlattığım üzere özel bir ülke oldu. Özellikle Madrid'de yaşadığım bir an var, onu hiç unutmuyorum. Sabah otelimizden çıktık ve Gran Via'da yürürken Kasım ayı olduğu için hava soğuktu. Böyle gerçekten üşüten bir hava vardı. Güneş Gran Via caddesinde çok parlak bir şekilde doğmuştu. İnanılmaz sessiz bir sabahtı. Daha şehir uyanmamıştı. O gün orada sanki çok tanıdık bir yerdeymişim. Sanki daha önce orada yaşamışım ve bulunmuşum gibi garip bir his. Yani bu hissi anlatamam. Böyle bir tanıdık bir his benim içimi sardı. Kesinlikle taşınmakla bir alakası yok. Sadece bana dediğim gibi tanıdık hissettiren bir şehir olmuştu Madrid. Böyle bir anısı var. Yani taşınacağımızı hissetmemiştim ama garip bir şekilde yol bizi Madrid'e getirdi ve ben o an gerçekten Madrid'e bağlandım diyebilirim. Peki İspanya'ya taşınmaya nasıl karar verdik? Süreç nasıl başladı? Süreç nasıl başladı? Öncelikle şu notu düşmek istiyorum. Biraz uzun anlatacağım çünkü süreçte yaşadığımız bazı hem sıkıntılar hem iyi anları da anlayabilin istiyorum. O yüzden biraz uzun anlatacağım burayı. Biz Ali ile 2021 yılında Covid'in etkisini kaybetmesiyle bir yıl rötarlı olarak evlendik ve yeni bir eve çıkmıştık. Site içinde güzel bir evdi. Benim üniversiteden sonra, üniversite yıllarımdan sonraki Ali'nin de böyle bence. Güzel bir evimiz olmuştu yani. Aslında uzun oturacağız diye bu evi tutmuştuk. Ev sahibimiz askerdi. Yani emekliliğine daha vardı. O yüzden hemen taşınmayı düşünmüyordu. Biz de uzun yıllar oturacağız diye rahatlıkla bu evi tuttuk. Aynı yıl ben özel sektörden ayrılma kararı aldım. Özel sektörü bıraktıktan sonra bir erkek giyim markası kurmaya karar verdim. Çok sermayem de yoktu açıkçası. Çünkü dediğim gibi ikimizin de ailelerinin durumu çok iyi değildi. Maaşlı çalışanlardık. Küçük ufak bir sermaye ile kaliteli basic grafikli tişörtlerle başlayıp daha sonrasında çoğaltmayı düşünmüştüm. Patentimi aldıktan sonra Trendyol'da satışlara başladım. Güzel de gidiyordu. Ama o sırada biz maalesef kötü bir haber aldık. Babamın pankreas kanseri olduğunu öğrendik. Ve sık sık Ankara'ya seyahat etmek durumunda kaldım. Babam Ankara'da yaşıyordu ve tedaviye de orada başlayacaktı. Büyük bir ameliyat geçirdi ve işte tedavisi başladı açıkçası. Çok o konuya girmek istemiyorum. Bu süreçte de ben satışların üzerinde çok fazla duramadım. Trendyol durdurduğumuz zaman geriye gidiyordu. Geriye gitse de gitmese de zaten satış yapamadığım için, maaş da kazanmadığım için aslında sıkıntılı bir süreçti bizim için. Zor bir yıl geçirdik biz o yıl. Allah herkese şifa versin, tüm hastalara ve yakınlarına çok zor süreçler. Neyse o bir yılın sonunda ev sahibimiz bize erken emeklilik verdiğini ve eve taşınmak istediğini söyledi. Biz zaten zor bir süreç geçirmiştik. Maddi sıkıntılar da çekiyorduk, psikolojik sıkıntılar da çekiyorduk. Şimdi ev taşımak, sıfırdan ev bulmak, depozitosu, taşıma masrafı, bir sürü masrafı vardı ve İzmir'de ev bulmak da kolay değil. Ve biz eşyalarımızı o eve göre almıştık uzun yıllar oturacağız diye. Masraflı bir süreçti yani bizim için aslında. Çok moralimiz bozuldu ve benim tepemin attığı bir nokta geldi. Yani hatırlıyorum böyle kalkıp atar yapıp, zaten sinirli ve gergindik. Atar yapıp
çekip gideceksin ya bu ülkeden dediğimi hatırlıyorum. Sonra Ali ile göz göze geldik. Tepeme atıp Ali'ye gideceksin buralardan dedikten sonra kuzenimin bana gönderdiği bir vize türü aklımıza geldi. Kuzenim bunu bana 2 yıl önce falan atmıştı, bu süreçler başlamadan önce. Biz o zaman çok üzerinde durmamıştık çünkü çok kolay bir vize türü değildi açıkçası. Bu vizeyi kendimiz bakıp araştırdıktan sonra hızlı bir kararla göçmenlik avukatı bulup bu avukattan da bilgi aldık. Çünkü her vize herkese uymayabiliyor. Bu vize bizim için uygun olur mu, oluru var mı, yapabilir miyiz? Bir avukattan bilgi aldık ve bizim İspanya serüvenimiz böylelikle başlamış oldu. Yani ilk adımını burada atmış olduk. Bu arada da babamın petleri temiz çıkmıştı ve kemoterapiye 3 ay ara vermişti. Onun haberini almıştık. Aslında her şey güzel gidiyor gibiydi. Ama maalesef İspanya'ya taşındıktan 10 ay sonra babamı da kaybettik. Dediğim gibi bu süreç bizim için bu şekilde başladı. Peki İspanya'ya hangi vize türüyle geldiğimizden bahsetmek ister misin? Tabii ki bahsetmek isterim ama bunu ayrı bir video konusu yapmak istiyorum. Çünkü yüzeysel geçirmek istemediğim bir konu. Sizleri yanlış yönlendirmek istemiyorum. Detaylıca anlatmak istiyorum ama bu video yeterince uzun oldu. O yüzden bir sonraki videomda hem hangi vize türüyle geldiğimizi hem de bu süreçte neler yaşadığımızı, süreci nasıl başlattık, süreç boyunca neler yaşadık, zorlukları var mıydı, yol bizi nasıl buraya getirdi? Bir sonraki videomda detaylıca sizlere anlatacağım. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bugünün son sorusu geliyor. Hadi bakalım. Peki bugün olsa aynı kararı verir miydin? Bugün olsa yine aynı kararı verirdim bence. Biz buraya geleli 3 yıl oldu arkadaşlar. Şu ana kadar şükür hiçbir pişmanlık yaşamadım. Hem maddi hem manevi zorlukları oldu bu sürecin tabii ki. Çünkü göçmek kolay değil. Yeni bir ülkede yepyeni bir yaşama başlıyorsunuz. Tabii ki zorlukları var ama zorlukların yanında birçok güzellikleri de var. Öncelikle çok şey katıyor. Çok deneyim kazandırıyor bu süreç insana. İspanya çok güzel bir ülke. Sıcak iklimiyle, güler yüzlü insanlarıyla bu süreçte insana yardımcı olan enerjik bir yapısı da var. Babamın sürecini atlatmama da açıkçası bir nebze de olsa hafifletti diyebilirim İspanya'da olmak. Çünkü bana hala babam da Ankara'daymış gibi geliyor. Bu süreci kolay atlatmamı da sağladı. Gerçekten her şeyde bir hayır vardır derler ya, öyle bir geliş oldu İspanya bizim için. Öyle inandım ben. O yüzden hiç pişman değilim. Ama pişman olduğum tek bir nokta var arkadaşlar. Gençken, üniversite yıllarımda bunu yapmamış olmak. Keşke üniversite yıllarımda cesaret etseydim. Tüm şartları zorlasaydım ve o zaman bu deneyimi yaşasaydım. Hem enerji bakımından hem de üniversite ortamını yurt dışında yaşamak bence çok farklı bir deneyim. Yurt dışına taşınmak istiyorsanız ya kesinlikle çok üzerine düşünülerek ve düzgün planlanarak yapılması gereken bir şey. Öğrenciler için demiyorum bunu. Öğrenciler, ya onlar için de tabii ki düzgün planlanması gerekiyor ama bir tık daha cesaretli olabilirler. Ama aileler için biraz daha tabii ki özellikle maddi açıdan doğru planlanması gereken bir süreç. Ama bence yapmak istiyorsanız, bu adımı atmak istiyorsanız denemeye değer. Çünkü yani dediğim gibi bir sürü deneyim kazandırıyor ve neyden pişman olabilirsiniz ki? Pişman olacağınız tek şey mutlu olmayabilirsiniz ve ülkenize dönersiniz. Yani biz bu yola böyle çıktık. Dedik ki biz iltica etmedik, yasal yollarla geldik. Ülkemizi reddetmedik, ülkemizi çok seviyoruz. Dedik ki gidelim, yurt dışında yaşamayı deneyimleyelim hayatımızın bir döneminde. En kötü ne olur? Ülkemize döneriz. Yani ailemiz, yurdumuz, vatanımız orada zaten. Bu deneyimi yaşayalım, bu süreci yaşayalım istedik ve böylelikle bu yolculuğa başladık. Eğer bir adım atmak istiyorsanız ve cesarete ihtiyacınız varsa bence yapın derim. Günün sonunda yapacağınız tek şey ülkenize dönmek olur. Orada her şeyi satıp savurduysanız sıfırdan tekrar başlamanız gerekebilir döndüğünüzde Türkiye'ye de. Ama bu deneyimi yaşamadık demezsiniz en azından. Çünkü yapmazsanız aklınızda şu soru işareti her zaman kalacaktır. Keşke yapsa mıydık, keşke denese miydik? Biz de bunu diyerek cesaret aldık ve şu anda bugün burada İspanya'da, Madrid'de Kraliyet Sarayı'nın bahçesinde sizlere ilham olmaya çalışıyoruz. Bizim için süreç mükemmel mi ilerliyor? Hayır, birçok zorlukları var. Videolarda çok mutluymuş gibi görünüyoruz. Çok da mutluyuz bu arada da.
hiç sıkıntı çekmiyormuş gibi görünüyoruz ama bir sürü sıkıntı da çekiyoruz. Ama geldiğimizden beri hiç pişman olmadık. İyi ki gelmişiz diyoruz. Arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Biraz bugün size hem kendimden hem de bu yolculuğa nasıl çıktığımızdan bahsetmek istedim. Sonraki videolarımda hem vize türümüzden, bu süreçte neler yaşadığımızdan hem de İspanya'da neler yaşıyoruz, ne gibi zorluklarla karşılaştık, mutlu muyuz, nasıl bir hayatımız var, bundan bahsedeceğim. Aslında bu bir göç hikayem serisi olacak. O yüzden kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.